bütün çöller gibi Bedir Vadisi de kendi içinde derin bir sükutu saklar. Fakat o gün, o vadide akacak olan vakit, kainatın kader çizgisini değiştirecek kadar ağırdı. Zamanın üzerindeki ağır perdeyi kaldırıp, asr-ı saadete, Ceziretül Arab'ın bağrına doğru mübarek bir sefer başlıyordu. Dillerinde Bismillah nidasıyla adım attılar Bedir toprağına. Gökte melekler nefeslerini tutmuş hürmetle bekliyor, yerde bir avuç inançlı insan adım adım menzile yürüyordu. Çehrelerine bakıldığında hem kendi çağlarının hem de gelecek bütün asırların en cesur, en metin yiğitleri oldukları her hallerinden belliydi. Gökte birer kılavuz yıldız, yerde bükülmez birer arslan idiler. 125 bin beden yan yana dizilmişti belki. Fakat hepsinin sineyi pür imanında çarpan tek bir yürek vardı. Muhammedi ruh. Medine'nin bağrından sökülüp gelen bu gözüpek arslanlar, çölün sıcağını ve ölümün soğukluğunu hiçe sayarak hedeflerine doğru ilerliyorlardı. Aralarında henüz bıyığı yeni terlemiş, körpe bir arslan yavrusu duruyordu. Hazreti Umeyr, Resulullah Hazretleri, yaşı küçük, cüssesi narin diye onu geride bırakmak isteyince, Umeyr'in gözlerinden süzülen yaşlar çölün kumu üzerine birer kor gibi düştü. Bir davaya sevdalanmanın cüssede değil, yürekte olduğunu gösteren o içli gözyaşlarına kainatın sultanı dayanamadı. Sefer için izin buyurdu. Abi Sa'd bin Ebi Vakkas eğilip kardeşinin beline kılıcını bağlarken kılıcın kını toprağa değiyor ama Umeyr'in başı gururla göğe eriyordu. Biraz ötede ise belinde iki kılıç kuşanmış, heybetinden yerin göğün titrediği Hazreti Hamza durmaktaydı. Attığı her adımda toprak inliyor, düşmanın kalbine derin bir korku çöküyordu. Onun bu vakur ve tehditkar duruşunu görenler hürmetle fısıldaşırlardı. Ey Hamza! Gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın, bu doğrudur. Lakin heybetini biraz gizle. Zira senin bu yürüyüşün ölümün dahi yüreğine korku salıyor. Peygamber Efendimiz ashabına dönüp, ''Ey ashab, hazır mısınız?'' diye buyurduğunda, çölün hırçın rüzgarı bile edebinden susmuştu. O vakit Sa'd bin Muaz bir ok gibi ayağa kalktı, gözlerinde tereddütten eser olmaksızın gür bir sesle nida etti. ''Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen yüce Allah'a andolsun ki, sen bize şu denizi gösterip dalsan, biz de seninle birlikte tek bir an bile düşünmeden dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi.'' Habibi Zişan bu sadakat karşısında tebessüm buyurdu. O gülünce çölün harareti çekildi, susamış gönüller suya kandı, yüreklerde tomurcuk güller açtı. Mekke'de yıllardır çekilen acılar, hüzünler bir anda unutulup gitti. O gülünce cennetler bezenir, sevinç kaplardı kainatı. Gülümser Nebi ve yola koyulurlar. Önlerinde kainatın güneşi, arkasında gökten yere inmiş birer yıldız misali ashab, bir yanda Hattaboğlu Ömer, diğer yanda Haydar-ı Kerrar omuz omuza, yan yana ölümün üzerine yürüyorlardı. Bedir meydanı, babayla oğulun, kardeşle kardeşin imtihan olduğu o çetin yerde artık. Mekke müşrikleri kibirle öne çıkıp, cenk için 3 yiğit istediklerinde gözler şefkat peygamberine çevrildi.
o mübarek parmak ki uzandığında gökteki ay ikiye bölünürdü. Acaba şimdi kimi işaret buyuracaktı? Kalk ya Ubeyde. Kalk ya Hamza. Kalk ya Ali. Hamza dağlar gibi heybetle yürüdü mübareze alanına. Ali ise velilerin babası olmanın vakarıyla adeta gökten süzülür gibi indi meydana. Cenk başladı. Ubeyde ayağından ağır bir yara alarak kanlar içinde efendisine getirildiğinde dudaklarından dökülen tek cümle şuydu: "Ya Resulallah, ben şehit miyim?" "Evet, sen şehitsin." Alemlerin efendisi Rabbi Rahim'ine açtı ellerini. Sığınarak niyaz etti. "Allah'ım, bana olan vaadini yerine getir. Allah'ım, eğer bu bir avuç insanı helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz." O an Bedir'de görünmez fırtınalar koptu. Hz. Mikail'in komutasında 1000 melek sağında, Hz. İsrafil'in komutasında 1000 melek solunda ve Hz. Cebrail'in komutasında 1000 melek önünde, alaca atlar üstünde yardıma geldiler. Ebu Cehil ki Mekke'den çalgılarla düğüne gider gibi böbürlenerek çıkmıştı. Allah'ın Resulünü ve ona sevdalananları sahipsiz sanmanın bedelini ağır ödedi. Ama o fırtına kopup da ordusu darmadağın olmaya başlayınca anladı gerçeği. Güvendiği sayıların, gücün ve kibrin bir hiç olduğunu gördü. Her taraftan üzerlerine çöken o ilahi heybetin karşısında çaresizce bocalarken kibirle bastığı Bedir kumları kendi sonu oldu. Allah'ın Resulünü ve ona canını adayanları sahipsiz sanmanın bedelini, gururunun, ordusunun ve hayatının yerle bir oluşuyla en ağır şekilde ödedi. Bedir'den dönüş yolunda vakit geceydi. Zafer kazanılmış fakat hüzünle merhamet iç içe geçmişti. Esirlerin arasında peygamberin amcası Hazreti Abbas da vardı ve kolları sıkıca bağlanmıştı. Gecenin sükunetine Abbas'ın hafif iniltisi yayılınca, şefkat peygamberinin gözüne uyku girmedi. Sahabiler sebebini sorduklarında, "Amcamın iniltisi beni uyutmuyor," buyurdu. Ashab-ı güzin hemen koşup Hazreti Abbas'ın bağlarını gevşetti. Efendimiz durumu öğrenince adaletinin bir tezahürü olarak emretti: "Bütün esirlerin çözün ellerini." Esirler arasında Peygamber Efendimizin damadı da bulunuyordu. Serbest kalması için fidye beklenmekteydi. Derken Allah Resulüne bir gerdanlık uzatıldı. Kızı Hazreti Zeynep göndermişti bunu, eşinin fidyesi olarak. Gerdanlığı gördüğü an şefkat peygamberinin gözleri doldu, boğazı düğümlendi. Çünkü bu gerdanlık merhume eşi Hazreti Hatice'nin kızı Zeynep'e gelin olurken kendi boynundan çıkarıp taktığı hatıraydı. Nebi yaşlı gözlerle etrafındakilere döndü. "Onu serbest bıraksanız, gerdanlığı da Zeynep'e geri gönderseniz olur mu?" Sahabiler gözyaşları içinde niyaz ettiler. "Olur ya Resulallah, sen bize canlarımızdan daha azizsin, yeter ki sen mahzun olma. Buyur, canımız sana feda olsun." Bedir'den dönüyorlardı. Sevgililer sevgilisi, dönüş yolunda dualarla Rabbine hamd etti. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun mülkün ve her şeyin gerçek sahibine.